8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Yaşar Pala. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam özellikle ilgilendiğiniz için konuyu şöyle başlatalım. Diş tedavilerinde hangi hastaların anestezi alması gerekir? Diş tedavilerinde uyutulması gereken hastalar öncelikle çocuklar. 4 yaş ve altındaki çocuklarda diş tedavilerinin kesinlikle uyutularak yapılması zorunluluğu var. Çocukların travmatize olmamaları için. 4-6 yaş grubundaki çocuklarda eğer çocuğun diş hekimiyle uyumu yok ise yine aynı şekilde uyutulma zorunluluğu var. 6 yaş üstünde de aynı şey geçerli aslında. Eğer diş hekimi koltuğunda diş hekimiyle iletişimi çocuğun yeterli değilse, işbirliği sağlayamıyorsa diş hekimi çocukla, o zaman bu çocuğun zorlanmadan uyutulması ve uyutularak tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekir. Erişkinlerde özellikle aşırı bulantı kusma refleksi olan bir grup var. Bunlarda da diş tedavilerini normalde yapmak mümkün değil. Çünkü hastaların herhangi bir şekilde ağızlarına müdahale ettirmeleri mümkün değil. Bu hastalarda da tedavinin uyutularak yapılması zorunlu. Benzer bir şekilde diş hekimi fobisi olan hastalar var. Erişkin yaş grubunda da çok ciddi anlamda sayıdalar. Onların da aynı şekilde uyutulmaları gerekiyor. Bunlarla birlikte her yaş grubu için engelli bireylerimiz var toplumumuzda. Bir kısmı zihinsel engelli, bir kısmı bedensel engelli ve bunların içinde de otizm spektrum bozukluğu olan başka bir grup var ki bu grubun da mutlaka tedavilerinin uyutularak gerçekleştirilmesi zorunlu. Bunlar dışında son zamanlarda bir de konfor grubumuz var. Konfor grubumuzda diş tedavilerini herhangi sebep olmadan sadece uyutarak yaptırmak istiyorlar. O da konfor grubu. Hocam peki otizmli hastalarınızda, danışanlarınızda nasıl bir anestezi tekniği kullanıyorsunuz? Şimdi tedavi sırasında. Evet, otizm spektrum bozukluğu biliyorsunuz çocukluk çağlarında başlayan nörogelişimsel bir hastalık ve ne yazık ki toplumda sıklığı her geçen gün artıyor. 150'de bir doğumda görülen bu hastalık son 25-30 yıl içinde şu anda 36'da bir doğuma kadar düştü. Yani neredeyse 5 kat daha fazla toplumda otizm spektrum bozukluğu olan birey mevcut şu anda. Bu bireyler hayatlarında bir kezden fazla diş tedavileri için uyutulmak zorundalar aslında. Özellikle bu spektrum bozukluğu içinde mental retardasyonu olan bir grup var ki o grup gerçekten hiçbir surette dişlerini fırçalayamayan, diş bakımı yapılamayan bir grup ve çocukluk çağından itibaren başlayan uyutularak diş tedavileri yaşıyorlar. Ben otizm spektrum bozukluğu olan grupta son 2,5 yıldır ağız diş tedavilerinde sedasyon tekniği kullanıyorum. Bu bireylerde yaygın olarak kullanılan uyutma tekniği aslında genel anestezi. Türkiye'nin her yerinde bu böyle, çoğunlukla böyle. Ben genel anestezi tercih etmiyorum, sedasyonu kullanıyorum. Tabii ki bunun da belli sebepleri var. O zaman bu sebeplerden de bahsedelim. İsterseniz sedasyon nedir? Hani bir anlatalım izleyicilerimize. Çok iyi olur. Sedasyon damardan ilaç uygulamasıyla gerçekleştirilen basit bir uyku tekniği aslında. Ve bu uyku basit bir sakinlikten derin uykuya kadar uzanan bir yelpazeyi içeriyor. Sedasyon insanın kendi solunumunun devam ettiği bir uyku şekli. Genel anesteziden farklı olarak genel anestezide biliyorsunuz hastaların biz solunumunu durduruyoruz ve soluk borularına bir tüp yerleştirerek gazlarla devam ediyoruz. Ama sedasyonda damardan uyguladığımız basit ilaçlarla gerçekten bir basit uyku hali oluşturuyoruz. Ama sedasyon sakinlikten başlayan derin uykuya kadar uzanan bir yelpaze. Buradan şuna geçeyim isterseniz, sedasyonun tipleri mi var o zaman? Evet, sedasyonun tipleri var. İşte yüzeyel sedasyon var, orta derinlikte sedasyon var, derin sedasyon var.
farklı hasta gruplarında farklı tıbbi işlemlerde biz bu sedasyon tiplerini tercih ederek ona göre ilaç uygulayarak süreci tamamlıyoruz. Hocam peki otizmli bireylerde sedasyonun genel anesteziye üstün olduğu yanları nelerdir? Çok teşekkür ediyorum. Benim için en önemli sorulardan biri bu aslında. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler tanı konulduktan sonra çok meşakkatli bir eğitim sürecine giriyorlar. Ve bu eğitim süreci rehabilitasyon eğitimleri ki sürekli bu eğitim devam ediyor. Uzun süreçlerde küçük kazanımlar elde edebiliyor bu çocuklar. Ve bu kazanımları kazanmak çok büyük zamanlar alıyor. Genel anestezi uygulamalarından sonra otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde genel anestezi sonrası davranışsal değişiklikler olduğuna dair artık makaleler var ki ben bunu zaten gözlemlerimle daha önceden tanık olduğum bir şeydi. Şimdi artık bunun bilimsel açıdan makaleleri de yayınlanmaya başladı. Bu kazanımlardan kayıplar oluyor. Yani bir çocuk bir diş tedavisi için bir genel anestezi uygulamasına maruz kaldığında, işlem bittiğinde aile bir bakıyor ki bu çocuktaki son 2 yıllık kazanım yok. Aile şok oluyor. 2 yıl öncesine dönülüyor. 2 yıl öncesindeki eğitimler başlıyor. Veya çocuklarda uzun süreli ajite bir dönem başlıyor. Bu sefer ilaç tedavileri değişiyor çocukların. Genel anestezinin ne yazık ki özellikle anestetik gazların muhtemelen otizmin nörokimyasal fizyopatolojisine bir yerlerde etkisi var ki böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama sedasyon uygulamalarında ben bunu hiç görmedim. Çünkü sedasyonda kullanılan ilaçların anestezi branşının en basit ilaçları olmasının bunda etkisi olduğunu zannediyorum. Ama bugüne kadar 50'nin üzerinde seansım ve 30'un üzerinde de hastam oldu. Hiçbirinde işlem sonrası otizm spektrum bozukluğu olan bireyde kazanımlardan bir kayıp görmedim. Genel anesteziye sedasyon üstünlüğü, birinci üstünlüğü burada. İkinci üstünlüğü, genel anestezi biliyorsunuz çok kompleks bir işlem. Biz onu aslında ameliyatlarda kullanıyoruz. Diş tedavilerini bir ameliyat olarak düşünmemek lazım. Diş tedavileri bizim koltukta oturarak uyanık halde yaptırabildiğimiz bilinçli bir tıbbi işlem aslında. Evet. Ama böyle bireylerde bir uyutma zorunluluğu var. Tamam genel anestezi uyguluyoruz ama genel anestezi çok kompleks. Başlarken 4-5 ilaç yapıyorsunuz, uyutuyorsunuz. Hastanın solunumunu durduruyorsunuz. Soluk borusuna tüp yerleştiriyorsunuz. Solunum devresiyle anestezi cihazına bağlıyorsunuz, gaz alıyorsunuz. Gazla idame ettiriyorsunuz. Sonra bitiyor. Bu sefer uyandırma için 4-5 ilaç yapıyorsunuz. Uyandırma alanında bekletiyorsunuz. Sonra servise çıkarıyorsunuz. Serviste birkaç saat bekletiyorsunuz. En iyi ihtimalle böyle geniş vakitlere ihtiyaç olan ve ağır bir süreç. Bunu kabul etmek lazım. Sedasyon çok çok basit ona göre. Sedasyon bittikten sonra herhangi bir hastanın ayağa kalkıp yürümesi ortalama maksimum 1 saat. Maksimum 1 saat. Benim bugüne kadar otizmli bireyler dahil toplam hizmet ürettiğim vaka sayısı 1300'ler civarında şu anda ve ben bu bireylerden 1 saatten sonra merkezinden taburcu ettiğim hasta hatırlamıyorum. Başka bir şey, otizmli hastalar çok daha erken uyanıyorlar. 15 dakikada, 20 dakikada, 10 dakikada kliniğinden çıkan otizm spektrum bozukluğu 30 yaşında bir hastam vardı mesela. 1,90 boyunda, işte 130 kilo. İşlem bitti, odaya aldım. 10. dakikada ayağa kalktı, ben gitmek istiyorum dedi. Gönderdik. Benzer şekilde ortalama maksimum 20-25 dakikada bu hastalar merkezden uyanık bir şekilde yürüyerek ayrılabiliyorlar. İşte bu da diğer bir avantaj. Başka bir şey, soluk borusuna tüp yerleştirmek. Genel anestezide zaten işlem sonrası boğaz ağrısı yapıyor. Siz çok iyi bilirsiniz hocam. Bazen bu birkaç gün sürüyor. Şimdi böyle bir bireyin boğazının ağrıdığını düşünebiliyor musunuz? Size derdini anlatamıyor, sinirli, ajite, yemek yemiyor, zaten dişlerinde tedavi olmuş. Bunlar gerçekten aile tarafına baktığınızda çok zorlayıcı süreçler. Sedasyon aileyi
işlem sonrası bu gibi yüklerden de kurtarıyor. Hocam şimdi sedasyonun çeşitlerinden bahsettik ama burada kullanılan ilaçlarla ilgili olarak bir yan etki de var mı? Hani hep avantajlarını söyledik. Evet. Bununla ilgili de bilgi verelim isterseniz. Şöyle, sedasyon ilaçları bizim anestezi branşımızın en basit ilaçları. Bir kere niye basit onu söyleyeyim. Sedasyon ilaçlarıyla ağrı kesemiyorsunuz. Yani sedasyon ilacıyla herhangi bir cerrahi tıbbi işlem yapamazsınız. Bu onların basitliğini sağlıyor. Böyle olduğu için de vücuttaki organ sistemleriyle siz kullandığınız ilaçlar etkileşmeye girmiyor. Ben hep aynı şeyi anlatıyorum hastalarıma. Ben herhangi bir hastaya 70 yaşında olsun endoskopi veya kolonoskopi yapayım veya 1 yaşında bir çocuğa MR çekeyim veya işte orta yaşlarda herhangi bir hanımefendiye bir kadın doğum müdahalesi gerçekleştirelim. Bunların hepsi sedasyonla yapılan işlemler. Hastaların nabzı, tansiyonu değişmez. Hastanın solunumu etkilenmez. Bu en büyük avantaj. Karaciğer, böbrek biliyorsunuz bizim ilaçları metabolize ettiğimiz 2 organ. Evet. Burada fonksiyon değişiklikleri yok. Bunlar binlerce makalelerle artık makalelerde gösterilmiş şeyler. Yan etki hiç mi yok? Yan etki var. Nadiren bulantı, kusma görebiliyoruz. Zaten genel anestezide daha sık görüyoruz onu. Daha fazla. Çok daha fazla görüyoruz. Ama nadiren sedasyondan sonra bulantı, kusma görebiliyoruz. Çok çok nadiren sedasyon sonrası uzamış mahmurluk görebiliyoruz. Bu bazen işlemin yorgunluğundan kaynaklanıyor. Bazen ilaçların artık etkisinden ama mesela bu kadar hasta içinde kaç hastada bunu gördünüz derseniz ben saysam 10 tane sayamam yani. Oranı düşük. Evet çok düşük. Hocam peki otizmli hastalarınızda, danışanlarınızda sedasyon öncesinde nasıl bir hazırlık gerekiyor? Şimdi otizm spektrum bozukluğu hastaları herhangi bir sağlık kurumuna getirmek çok kolay değil. Bir kere onu söylemek istiyorum. Bu önemli bir şey. Bu hastalar sağlık kurumlarından çok irite oluyorlar. Yıllar yılda girip çıktıklarından artık travmatize olmuş durumdalar. Ön hazırlığı şöyle yapıyorum. Öncelikle bir aileyle görüşme planlıyoruz. Bu görüşmeyi bir ofiste yapıyorum ben. Ofisim var. Ofiste bir görüşme yapıyoruz. Ben ofiste aileye sedasyonun ne olduğunu, başlama anından bitiş anına kadar neler yaşayacağımızı dakika dakika anlatıyorum tüm süreci. Eğer illaki çocuğu muayene etmem gerekiyorsa o zaman hastayı merkeze davet ediyorum. Bu arada ebeveynlerle konuşurken zaten çocuk hakkında bazı sorgulama yapıyorum. İşte herhangi bir hastalığı var mı? İlaç neler kullanıyor veya kullanıyor mu? Nöbet geçiriyor mu? Bir kısmında epileptik nöbetler var biliyorsunuz spektrum bozukluğunun içinde. Bazıları nöbet tedavisi de alıyorlar. En son nöbetini ne zaman geçirdi? Bir anamnez diyoruz biz tıpta. Bir anamnez alıyorum ama ebeveynlerden alıyorum bu anamnezi. Bu anamnez sonrası illaki bir muayene düşünüyorsam mutlaka merkeze davet ediyorum. Yok eğer bir muayene gerekmiyorsa o zaman işlem öncesi geldiğinde akciğer ve kalp muayenesi gerçekleştiriyorum. Tabii ki bazı hastalarda kullandığı ilaçlar sebebiyle bazen laboratuvar tetkiki gerekebiliyor. Özellikle karaciğer ve böbrek üzerine etkili ağır ilaçlar kullanan otizm spektrum bozukluğu olan hastalarımız var. Onlarda da son zamanlarda yaptırdığı bir tetkik varsa yeni tetkik istemiyorum. Çünkü bunların hepsi travma. Ben aile tarafına kendimi koyarak olaya bakıyorum her seferinde. Yani o çocuğu bir kuruma götürüp kan aldırmak, biyokimya tetkiki yaptırmak çok zor şeyler bunlar. Onları biliyorsunuz otizm spektrum bozukluğu olan bireyleri herhangi bir farklı ortama soktuğunuzda ciddi reaksiyonlar gösteriyorlar. O yüzden bunu da minimize etmeye çalışıyorum. Bazen online görüşmelerde çocuğu videoya çekmelerini istiyorum. Yani sizle görüşürken çocuk da o kadrando olsun ben onu biraz seyredeyim diyorum. Bu şekilde de çocuk hakkında veya otizm spektrum bozukluğu olan birey hakkında bir miktar bilgi sahibi oluyorum izlerken. Orada da muayene edip etmeme kararı konusunda kendi tarafımda net bir sonuca varıyorum. Hazırlık bu kadar. Peki hocam bu hastaların içerisinde pek çok şeyi konuştuk. Sedasyon yapamayacağımız hastalar var mı? Yani şu hastalara sedasyon yapılamaz dediğiniz oluyor mu? Oluyor ama onu şöyle karar veriyorum.
Ben her hastamda önce sedasyonu denemek istiyorum. Denemek istiyorum. Hastayla bu ön tanışma, görüşme aşamasında işte onu izlerken ya acaba bu hastada sedasyonla sonuca ulaşamayabilir miyim diye bir soru işareti benim aklımda oluşuyor. O zaman ebeveynlere şunu söylüyorum. Sizin çocuğunuza sedasyon yapmayı planlıyorum ama çocuğunuz sedasyonla da eğer kontrol altına alınamaz ise işlem sırasında bazen sedasyon ilaçları yetmeyebilir. Çok nadir. Başınıza geldi mi diye sorarsanız benim henüz başıma gelmedi ama yayınlarda var. Ben sedasyonla başlayacağım, yeterli olmazsa genel anesteziye geçeceğim diye söylüyorum. Bugüne kadar sedasyonla başlayıp da otizm spektrum bozukluğu herhangi bir bireyde genel anesteziye geçtiğim vaka yok. Şu ana kadar ben karşılaşmadım ama yayınlarda var. Öyle olduğu için bu ihtimali söylüyorum. Olabilir. Bir gün benim de karşıma böyle bir hasta çıkacaktır. Birileri bir işin bilimsel yayınını yaptıysa sen çok iyi bilirsin. Bir gün karşınıza çıkar. Evet. Hocam az önce küçük bahsettiğinizde sedasyon alan hastanın taburculuk sürecini tekrar bir dile getirebilir misiniz? Daha vurgulu olsun, ne kadar küçük zaman Tabii gerektiği. ki. Şimdi sedasyon işlemi tamamlandığında özellikle diş tedavilerinde sedasyondan bahsediyoruz tabii ki. İşlem tamamlandığında kullandığımız ilaçları kapatıyoruz. Ben infüzyon şeklinde yani sürekli ilaç gönderme şeklinde bir teknik kullanıyorum. İlaçları kapatıyoruz. İlaçları kapattıktan sonra tercih ettiğim ilacın bir antidotu var. Yani panzehir diyebiliriz veya uyandırma ilacı diye. Ben o uyandırma ilacını yapıyorum ve anesteziden derlenme süreci başlıyor. Sedasyondan derlenme süreci. Bu 2 aşamalı oluyor. Birinci aşaması işlem odasında yani ameliyathanede oluyor. 10-15 dakika sürer bu. Ortalama maksimum 10-15 dakika sürer. Bu süreç tamamlandıktan sonra hastayı dinlenme odasına alıyorum. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde eğer iletişim sağlayabileceğim bir bireyse bazıları iletişim sağlayabildiğimiz bireyler oluyor. Çok iyi rehabilitasyon almış oluyorlar. Orada çocuğa soruyoruz. İşte annenin babanın yanına gitmek istiyor musun? O bize mantıklı ve makul bir şekilde bu cevabı verdiğinde ameliyathaneden çıkartıyoruz önce. Sonra dinlenme odasına alıyoruz. Dinlenme odasındaki bekleme sürecimiz benim tüm hasta grubu için ortalama 20-25 dakika, maksimum 30 dakika. Ama bunun tabii esneme payı olur. 10 dakikada çıkan, 50 dakikada çıkan hastalarda gördüm. Burada da dediğim gibi yine iletişim sağlayabildiğimiz bir bireyse eve gitmek isteyip istemediğini sorguluyoruz. Ayağa kalkıp yürüyebildiğini görünce bizle mantıklı, makul, bilinçli bir iletişime geçince hastayı taburcu ediyoruz. Bu süre otizmli bireyler için özellikle konuşmak istiyorum. Şu ana kadar maksimum 25 dakika otizmli bireyler için. Otizmli olmayan normal bireylerde uzamış vakalarla karşılaştım. 50 dakika, 45 dakika, 60 dakika da merkezden taburcu ettiğim vakalarım oldu. Ama otizmlerde hiç görmedim şu ana kadar. Onlar çok çok daha hızlı derlenip toparlanıyorlar. En son yaptığım 3 hasta 15. dakikada falan artık ayaklanmışlardı. Biz onlara bay bay yaptık. Evet, çok kısa zaman diliminden Çok çok bahsediyoruz. kısa, Çok konforlu. çok kısa gerçekten öyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok Ağzınıza teşekkür sağlık. ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben size çok teşekkür İyi ki ediyorum. geldiniz hocam. Bana bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Umarım izleyicilerimiz de benim anlattıklarımdan faydalanmışlardır. Bilgilendirici oldu. Umarım Sağ olun. onlara yararlı bir şeyler oluşturabiliriz. Ben Hedefimiz o. en azından anestezi bölümünün içerisinde dental tedaviler için bir anestezistin daha deneyimli olması gerektiğini şu anda sizden öğrenmiş oldum. Çok Bence teşekkür izleyiciler ediyorum. için de çok faydalı oldu diye düşünüyorum. 31 yıllık hekimlik hayatım var. 25 yılı anestezide geçti. Son 2,5 yıldır çok yoğunlukla sadece diş tedavilerinde sedasyonla uğraşıyorum. Bundan sonraki hayatımı da anestezist olarak sadece diş tedavilerindeki sedasyon ve anesteziye ayırdım. Başka türlü anestezinin diğer işlerinde çok olmak istemiyorum. Çok spesyalize bir konu, çok spesifik. Kesinlikle. Hele hele otizmli tarafı çok mutlu edici, emin olun. O hastayı 15 dakika sonra
ayakta görmek, onun gülümsemesi Hele ki ailelerin mutluluğu ve güvende mutluluk verici. hissetmesi ayrı bir İnanamazsınız şey. gerçekten. Yani 10 tane normal hastaya hizmet ürettiğimde aldığım tatminin bir tane otizmli çocuktan alabiliyorum diyebilirim yani. Ne güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Yaşar Palay'dı. Kendisiyle dental anestezi ile ilgili her şeyi konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.